Tarih boyunca bazı isimler sadece telaffuz edildiklerinde bile zihinlerde güç, entrika ve mutlak otoriteyi çağrıştırır. Ancak dünya siyasetinin belki de en karanlık ve en gerçekçi kitabını yazacak olan bu zihin, ne bir sarayda gözlerini açtı ne de doğuştan gelen bir iktidara sahipti. Aksine, hikayesi borç batağındaki bir evde, yasaklı bir babanın gölgesinde ve belirsiz bir geleceğin kıyısında başladı. Peki, sıradan bir hukukçunun oğlu nasıl oldu da yüzyıllar boyunca kralların ve liderlerin başucu rehberi haline gelen o kötü şöhretli isme dönüştü? Hazırsanız başlıyoruz. Takvimler 3 Mayıs 1469'u gösterdiğinde, İtalya'nın kalbi Floransa'da Niccolo adında bir çocuk dünyaya geldi. Babası Bernardo, klasik felsefeye ve edebiyata hakim, döneminin önde gelen hukukçularından biriydi. Ancak bu entelektüel birikim, aileyi içinde bulundukları mali darboğazdan kurtarmaya yetmiyordu. Medici yönetimine karşı duruşu ve birikmiş vergi borçları Bernardo'nun elini kolunu bağlamıştı. Floransa yasaları bu konuda acımasızdı. Borçlu bir babanın mirası, oğlunun gelecekteki kamu görevlerini engelliyor, hatta onu toplumdan dışlanma riskiyle karşı karşıya bırakıyordu. Evin içinde ise annesi Bartolomea'nın etkisi hakimdi. Dönem standartlarının aksine iyi bir eğitim almış olan Bartolomea, ailenin yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen müzik ve edebiyatla evin kasvetli havasını dağıtmaya çalışıyordu. Arno Nehri kıyısındaki aile evi dışarıdan köklü bir geçmişi temsil etse de duvarların ardında 30 kişinin yaşadığı sıkışık ve zorlu bir hayat vardı. Niccolo, bankacı ve tüccar atalarının aksine saygınlık ve yoksulluğun iç içe geçtiği bu tezatlıklar dünyasında büyüyordu. Ancak ailenin yaşadığı bu zorlukların ötesinde Floransa sokakları tarihin gördüğü en parlak dönemlerden birini, altın çağı yaşıyordu. Şehir kağıt üzerinde cumhuriyetçi geleneklere bağlı görünse de perde arkasındaki gerçek güç Medici ailesinin elindeydi. Resmi bir ünvan taşımadan sadece servet ve nüfus kullanarak şehrin tüm kurumlarını kontrol ediyorlardı. Niccolo'nun doğduğu yıl, 20 yaşındaki Lorenzo de Medici, tarihin bildiği adıyla Muhteşem Lorenzo, şehrin fiili lideri olmuş ve Floransa'yı Rönesans'ın mimari ve kültürel başkenti haline getirecek süreci başlatmıştı. Bu yeni dünyada yer edinebilmek için klasik eğitim, özellikle de Latince bilgisi, adeta bir anahtardı. Baba Bernardo, oğlunun hukuk veya devlet kademelerinde yükselebilmesi için ona sıkı bir eğitim aldırmaya kararlıydı. Niccolo henüz 7 yaşındayken Latince derslerine başladı. Fakat şehrin kaderi onun eğitim hayatını da derinden etkileyecekti. 1478'de Medici ailesine karşı düzenlenen başarısız bir komplo, Floransa'yı Papa'yla büyük bir savaşın eşiğine getirdi. Savaşın yarattığı ekonomik kriz, Bernardo'yu daha radikal kararlar almaya itti ve genç Niccolo'nun eğitimi bu kaosun ortasında kesintiye uğrayarak daha mütevazı koşullara hapsoldu. 1479 yılına girildiğinde Floransa sokaklarında sessizlik değil, ölüm kol geziyordu. Kara veba bir kez daha şehri kuşatmış, hayatta kalmak bir şans meselesine dönüşmüştü. Baba Bernardo, oğlu Niccolo'yu bu kıyımdan korumak için kırsaldaki akrabalarının yanına gönderirken kendisi şehirde kalmayı seçti. Kaderin bir cilvesi olarak Bernardo vebaya yakalandı. Ancak mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Ölümle bu yakın temas, babanın önceliklerini değiştirdi. Artık tek gayesi hayatta kalan oğlunun zihnen en iyi şekilde donatılmasıydı. Tehlike geçtikten sonra 1480'lerin başında Niccolo'nun asıl eğitimi başladı. Önce aritmetik, ardından dil bilgisi. Ancak asıl dönüm noktası rahip Paolo Sassi'nin gözetimine girmesiyle yaşandı. Bu sıradan bir okul eğitimi değildi. Cicero, Virgil ve Livy gibi antik Roma'nın devleri genç Machiavelli'nin zihninde yeniden hayat buluyordu. Sassi'nin yöntemi oldukça stratejikti. Niccolo'ya sadece metinleri okutmuyor, ona Cicero'nun üslubunu taklit ederek İtalyancadan Latince'ye mektuplar çevirtiyordu. Bu mektuplar rastgele seçilmemişti. Her biri geleceğin bir devlet adamının karşılaşabileceği gerçek kriz senaryolarını ve ahlaki ikilemleri içeriyordu. Machiavelli henüz bir çocukken bile
Kalemini bir diplomatın kılıcı gibi kullanmayı öğreniyordu. 16 yaşına geldiğinde üniversite sıralarındaydı ve burada edebi yeteneğini dönemin güç merkezi Medici ailesine yaklaşmak için kullanmaya çalıştı. Ancak tarih Floransa için başka planlar hazırlıyordu. 1492'de muhteşem Lorenzo'nun ölümüyle şehrin koruyucu kalkanı düştü. Yerine geçen oğlu Piero, babasının gölgesi bile olamayacak kadar zayıf bir liderdi. 1494 yazı İtalya Yarımadası için bir felaketin habercisi oldu. Fransa Kralı 8. Charles, ordusuyla Alpleri aşıp Napoli'ye doğru yürürken Floransa'nın kapısına dayandı. Liderlik vasfından yoksun Piero de Medici, şehri savunmak yerine teslim bayrağını çekti. Bu korkaklık, Floransa halkının öfkesini taşırdı ve Mediciler şehirden kovuldu. Ancak oluşan güç boşluğunu dolduran isim ne bir asker ne de bir soylu oldu. Girolamo Savonarola adında fanatik bir rahipti. Katedraldeki kürsüsünden ateş püsküren Savonarola, Fransız işgalini şehrin günahlarına verilmiş ilahi bir ceza olarak yorumluyor, Medici zenginliğini lanetliyordu. Onun etkisiyle Floransa meydanlarında kibir ateşleri yakıldı. Sanat eserleri, şiir kitapları ve müzik aletleri alevlere atıldı. Machiavelli ailesi için zor zamanlardı. 1496'da annesi Bartolomea vefat etmiş, baba Bernardo'nun gelirleri iyice erimişti. Şehir dinsel bir hezeyan içindeyken genç Niccolo sessiz ama zekice bir başkaldırı yolu seçti. Romalı yazar Terence'in Andria adlı eserini çevirirken metne kendi kaba şakalarını ve Savonarola'nın tutucu rejimini eleştiren ince göndermeler ekledi. Herkesin sustuğu bir dönemde o hicvi bir silah olarak kullanıyordu. Bu karanlık tünelin ucundaki ışık Marcello Adriani ile tanışmasıyla yandı. Üniversitede retorik profesörü olan Adriani, Savonarola'nın antik eserler günahtır anlayışına taban tabana zıttı. O, antik Roma'nın bilgeliğini cumhuriyetçi özgürlüğün temeli olarak görüyor ve öğrencisi Machiavelli'yi bu yönde cesaretlendiriyordu. 1497'ye gelindiğinde rüzgar tersine döndü. Fransız kralı İtalya'dan çekilince Savonarola en büyük koruyucusunu kaybetti. Papa ve Venedik Birliği'nin baskısıyla Floransa halkı da rahipten yüz çevirmeye başladı. Şehir ne fanatik rahiplerin ne de sürgündeki Medicilerin adamı olan tarafsız yöneticilere ihtiyaç duyuyordu. Tam bu noktada uzun süredir görevde olan şansölye Bartolomeo Scala'nın ölümü devlet kademesinde kritik bir boşluk yarattı. Siyasi bağlantılarının olmaması o güne kadar Machiavelli için bir dezavantajdı. Fakat şimdi bu bağlantısızlık onun en büyük kozuna dönüşmüştü. Şubat 1498'de Floransa'nın dış ilişkilerini ve iç yönetimini şekillendirecek ikinci şansölyelik koltuğu için adaylığını koyduğunda tarih sahnesine çıkmaya artık hazırdı. Floransa'da taşlar yerinden oynamıştı. Marcello Adriani birinci şansölyelik koltuğuna oturmayı başarsa da şehirdeki siyasi fırtına dinmek bilmiyordu. Savonarola'nın yarattığı dalgalanma Vatikan'ın sabrını taşırmıştı. Papa 6. Alexander şehri aforoz etmekle tehdit edince Floransa halkı ve yönetimi korkunç bir seçim yapmak zorunda kaldı. Kilisenin gazabından kaçınmanın bedeli bir zamanlar alkışladıkları adamı kurban etmekti. 23 Mayıs 1498'de Piazza della Signoria'da kurulan dar ağacı Savonarola ve iki yardımcısı için son duraktı. Asıldılar ve bedenleri yakıldı. Bu infaz sadece bir rahibin sonu değil, genç bir bürokratın da başlangıcıydı. Savonarola'nın kadrosu tasfiye edilirken, açılan boşluğu doldurmak için gözler, siyasi bagajı olmayan yetenekli bir isme çevrildi. 19 Haziran 1498'de henüz 29 yaşındaki Niccolo Machiavelli, ikinci şansölye olarak atandı. Artık Floransa hükümetinin kalbindeydi. Ancak devraldığı miras ateşten bir gömlekti. Floransa iflasın eşiğindeydi ve dışarıda savaş tamtamları çalıyordu. Liman kenti Pisa isyan etmişti ve bu zayıflığı fırsat bilen Venedik ordusu, sürgündeki Medici kardeşlerle işbirliği yaparak kuzeydoğudan saldırıya geçti. Floransa tam anlamıyla bir kurtlar sofrasındaydı. Bir yanda Venedik tehdidi, diğer yanda Fransa kralı 12. Louis'nin ağır diplomatik baskısı. Şehir liderleri İtalyan komşularıyla mı birleşmeli yoksa Fransız gücüne mi boyun eğmeliydi? Machiavelli resmi ünvanı diplomat olmasa da kendini bir anda uluslararası krizlerin ortasında buldu.
Mart 1499'da savaşmayı reddeden paralı askerleri yola getirmek için ilk sınavını verdi. Ancak asıl dersi Forli'nin Demir Lady'si Katerina Sforza'nın karşısına çıktığında alacaktı. Temmuz ayında yaptığı görüşmelerden eli boş döndü. Diplomasi arkasında askeri güç olmadığında sadece boş sözlerden ibaretti. Bu gerçek Pisa kuşatmasında daha acı bir şekilde yüzüne çarpacaktı. Floransa ordusu paralı asker komutanı Paolo Vitelli önderliğinde Pisa surlarını aştı. Zafer avuçlarının içindeydi. Ancak Vitelli sebebi belirsiz bir tereddütle şehre girmedi. Sıtma salgını orduyu kırıp geçirirken Pisalılar toparlandı ve kuşatma başarısız oldu. İhanet şüphesi Floransa'yı sardı. Machiavelli'nin de onayıyla Vitelli tutuklandı ve idam edildi. Ancak kabus bitmemişti. 1500 baharında Fransa'dan kiralanan İsviçreli paralı askerler savaşmak yerine isyan çıkardı. Hatta bir Floransalı yetkiliyi rehin alıp öldürmekle tehdit ettiler. Machiavelli bu kaosu çözmekle görevlendirilse de çaresiz kaldı. Paralı askerlere duyduğu o meşhur nefretin tohumları işte bugünlerde atıldı. Floransa'nın başarısızlığı müttefiki Fransa ile ilişkileri de gerdi. Machiavelli, durumu izah etmek için Fransa sarayına gönderildiğinde hayatının en önemli siyasi derslerinden birini alacaktı. Kral 12. Louis ve güçlü danışmanı Kardinal d'Ambaz'ın karşısında borçlarını ödeyemeyen ve askeri gücü olmayan bir şehrin temsilcisi olarak dikkate bile alınmadı. O an anladı ki adalet ve haklılık güç olmadan hiçbir şey ifade etmiyordu. Tam bu sırada İtalya'nın üzerinde yeni ve korkutucu bir gölge belirdi. Papa'nın oğlu Cesare Borgia. Acımasızlığı ve hırsıyla tanınan Borgia, Romanya'yı fethederek Floransa sınırlarına dayandı. Şehre saldırmama karşılığında haraç istiyor, Medicilerin geri dönmesini talep ediyordu. Floransa, Fransa kralının müdahalesiyle son anda kurtulduğunda, Machiavelli bu kırılgan barışın ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu görmüştü. Bu kaosun ortasında Machiavelli kısa bir nefes alma fırsatı buldu. 1501 yılının Ağustos ayında soylu bir aileden gelen Marietta Corsini ile evlendi. Siyasi fırtınalarla boğuşan bu adam için evliliği, Pistoia'daki iç karışıklıkları çözerken bile sığınabileceği güvenli bir liman olacaktı. Ancak İtalya'nın kaderi henüz çizilmemişti ve Machiavelli'nin göreceği daha çok ihanet vardı. Floransa, beladan başını kaldıramıyordu. Bir yanda Cesare Borgia'nın Romanya'da genişleyen hırsları, diğer yanda Fransa Kralı Louis'nin bitmeyen talepleri. Şehir sürekli artan şantajların ve diplomatik satrancın ortasında sıkışıp kalmıştı. 1502'nin yazında Arezzo şehri düşman eline geçince panik doruğa ulaştı. Üstelik bu işgalin arkasında sürgündeki Medici ailesinin izleri vardı. Floransa yönetimi Medici'lerin geri dönüş korkusuyla titrerken Machiavelli'yi en güvenilir diplomatı Francesco Soderini'ye yardımcı olması için Urbino'ya bizzat Borgia'nın ayağına gönderdi. Görüşmeler gergin başladı. Borgia, Floransa'nın zayıflığını acımasızca yüzlerine vurdu ve Medici'leri geri getirmekle tehdit etti. Ancak Fransa Kralı Louis'nin İtalya'ya ordusuyla girişi dengeleri bir anda değiştirdi. Borgia geri adım atmak zorunda kaldı. Floransa bu raundu kazanmış gibi görünse de Machiavelli uyardı. Dükü asla hafife almayın. Bu kriz Floransa'da köklü bir değişikliğe yol açtı. Şehrin en tepesindeki adalet sancaktarı makamı istikrar adına ömür boyu sürecek bir göreve dönüştürüldü. Ve bu koltuğa Machiavelli'nin yakın dostu Francesco'nun kardeşi Piero Soderini oturdu. Bu Machiavelli için altın bir fırsattı. Artık devletin zirvesinde güvenilir bir müttefiki vardı. Bu sırada Cesare Borgia kendi yarattığı canavarlarla boğuşuyordu. Emrindeki paralı askerler ona karşı bir komplo kurarak isyan bayrağını çekti. Bu isyancılar Floransa'ya ittifak teklif edince Machiavelli görüşmeler için Imola'ya gönderildi. Ancak orada gördüğü manzara siyasetin ne kadar kaygan bir zemin olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Machiavelli, Floransa'nın isyancılarla değil, Borgia ile anlaşması gerektiğini rapor etti. Fakat bürokrasi yavaştı. Floransa tereddüt etti ve fırsat kaçtı. Borgia ise zaman kaybetmedi.
Önce isyancılarla sahte bir barış yaptı. Ardından onları Aralık ayında Senigalya'da bir ziyafete davet etti. Ve o gece tarihin gördüğü en soğukkanlı tuzaklardan biri gerçekleşti. Borgia, kendisine isyan eden tüm komutanları tutuklatıp idam ettirdi. Machiavelli bu olaya bizzat şahit oldu ve düğün bu acımasız zekasına dehşetle karışık bir hayranlık duydu. 1503 yılına gelindiğinde Floransa'da rüzgar değişiyordu. Machiavelli'nin kaleme aldığı ve Soderini'nin okuduğu bir konuşma, halkı askeri harcamalar için yeni vergileri kabul etmeye ikna etti. Machiavelli artık sadece bir bürokrat değil, Soderini'nin sağ koluydu. Ancak İtalya'da hiçbir güç uzun süre zirvede kalamazdı. Ağustos 1503'te Borgia'nın babası Papa 6. Alexander zehirlenerek öldü. Aynı gece Cesare'de hastalandı ve ölüm döşeğine düştü. En büyük koruyucusunu kaybeden Borgia'nın imparatorluğu bir gecede çökmeye başladı. Machiavelli, yeni papa seçimlerini izlemek üzere Roma'ya gönderildiğinde Borgia'nın son çırpınışlarına tanık oldu. Borgia, eski düşmanı Kardinal Giuliano della Rovere'yi destekleyerek hayatının hatasını yaptı. İkinci Julius adıyla Papa olan della Rovere, verdiği sözleri tutmadı. Borgia tutuklandı, İspanya'ya sürüldü ve tarih sahnesinden silindi. Floransa en büyük düşmanından kurtulmuştu. Fakat rahat bir nefes alamadan güneyden yeni bir tehlike haberi geldi. İspanyollar Napoli krallığını ele geçirmişti. İtalya'nın haritası yeniden çiziliyor ve Machiavelli bu yeni dünyada Floransa'yı ayakta tutmanın yollarını arıyordu. Floransa, tarihinin en karanlık satranç oyunlarından birini oynuyordu. Şehir sadece düşman ordularıyla değil, kendi varoluşsal kriziyle de yüzleşmek zorundaydı. Bir yanda imparatorlukların ezici gücü, diğer yanda içeride filizlenen dahiyane ama tehlikeli fikirler. Çaresizlik içindeki cumhuriyet, kurtuluşu sadece kılıçlarda değil, sanatta ve mühendislikte aradı. Bir heykel, düşmana karşı sıkılmış bir yumruğa, bir nehir ise ölümcül bir silaha dönüşecekti. Ancak mermer şekillendirilebilse de, savaşın kaotik doğası ve paralı askerlerin ihaneti, Machiavelli'ye bugüne kadarki en keskin dersini vermek üzereydi. 1503'ün sonlarında gelen haberler, Floransa'nın üzerine bir karabasan gibi çöktü. Şehrin en büyük hamisi olan Fransız ordusu, İspanyol generali Gonzalo tarafından ağır bir yenilgiye uğratılmıştı. Fransa'nın gücü kırılınca Floransa savunmasız kaldı. Güneyde İspanyollar, doğuda Venedikliler ve kuzeyde Kutsal Roma İmparatoru 1. Maximilian'ın gölgesi şehri bir kıskaca almıştı. Maximilian, ordusuyla Roma'ya inip zorla taç giymeyi planlıyordu ve bu güzergahın üzerinde Floransa duruyordu. Machiavelli, bu diplomatik yangını söndürmek için bir kez daha Fransa Kralı Louis'nin kapısını aşındırdı. Ancak kral, İspanya ve imparatorlukla barış yapacağını söyleyerek Machiavelli'yi oyaladı. Daha da kötüsü, yapılan gizli anlaşmalarla Venedik, İspanyol koruması altına girmişti. Machiavelli, Floransa'ya eli boş ve hayal kırıklığı içinde döndüğünde gerçek netleşmişti. Cumhuriyet, kurtlar sofrasında tek başınaydı. Düşman kapıdayken Floransa halkı moral bulmak için sembollere sarıldı. Mayıs 1504'te Michelangelo'nun başyapıtı Davut heykeli tamamlandı ve Piazza della Signoria'ya yerleştirildi. Bu devasa mermer, sadece bir sanat eseri değil, Floransa'nın kendisinden çok daha güçlü düşmanlara karşı duruşunun, o meydan okumanın somutlaşmış haliydi. Ancak semboller karın doyurmuyor, isyancı Pisa'yı dize getirmiyordu. Floransa yönetimi, Pisa'yı geri almak için askeri tarihin en çılgın projelerinden birine onay verdi. Arno Nehri'nin yatağını değiştirmek. Plan, nehrin yönünü çevirerek Pisa'yı susuz bırakmak ve denizle bağlantısını kesmekti. Bu devasa mühendislik projesinin ardındaki beyin ise Leonardo da Vinci'ydi. Machiavelli bu projeyi denetlemekle görevlendirildi. Ancak kağıt üzerindeki deha sahadaki gerçeklikle uyuşmadı. Kanallar çöktü, sular yön değiştirmedi ve proje devasa bir fiyaskoyla sonuçlandı. Bu başarısızlık, projenin en büyük destekçisi olan Adalet Sancaktarı Piero Soderini'nin siyasi otoritesini derinden sarstı.
Floransa içinde sürgündeki Medici ailesinin geri dönüş fısıltıları yeniden duyulmaya başlamıştı. Tam umutların tükendiği anda Ağustos 1505'te beklenmedik bir zafer geldi. Bartolomeo d'Alviano komutasındaki 3000 kişilik İspanyol destekli işgal gücü Floransa ordusuyla çarpıştı. Saatler süren kanlı mücadelenin sonunda Floransa galip geldi. Bu zafer sarhoşluğuyla Soderini yönetimi Pisa'ya bir sefer daha düzenledi. Ancak sonuç yine hüsrandı. Floransalı komutanların kendi aralarındaki çekişmeleri ve İspanyol takviyeleri orduyu geri çekilmeye zorladı. Bu son başarısızlık Machiavelli için bardağı taşıran son damla oldu. Yıllardır savunduğu tezi artık hayata geçirmek zorundaydı. Paralı askerler sadakatsiz ve işe yaramazdı. Floransa'nın kendi evlatlarından oluşan bir orduya, bir yurttaş milis gücüne ihtiyacı vardı. Büyük Konsey şüpheyle yaklaşsa da Soderini'nin desteğiyle Machiavelli Toskana kırsalına inip asker toplamaya başladı. 15 Şubat 1506'da Machiavelli'nin bizzat seçip eğittiği 400 köylü askeri üniformaları ve mızraklarıyla Floransa meydanında geçit töreni yaptı. Bu sadece bir askeri birlik değil, modern devlet ordusu fikrinin de doğuşuydu. Machiavelli henüz resmi bir ünvan almasa da bu başarısı ona büyük bir itibar kazandırdı. Bu sırada Roma'da savaşçı Papa II. Julius harekete geçmişti. Kilise topraklarını yeniden ele geçirmek isteyen Papa, ordusunun başına geçip sefere çıktı. Machiavelli, Papa'nın yanında bu seferi gözlemlemekle görevlendirildi. Perugia'ya girdiklerinde Machiavelli, Papa'nın silahsız bir şekilde sadece iradesi ve otoritesiyle zorba lider Giampaolo Baglioni'yi nasıl etkisiz hale getirdiğine şahit oldu. Tarih, Machiavelli'nin gözleri önünde gücün sadece kılıçtan ibaret olmadığını bir kez daha kanıtlıyordu. Tarih onu bir yazar, gölgelerdeki bir teorisyen olarak hatırlar. Ancak 1509 baharında Niccolo Machiavelli elinde bir tüy kalem değil bir orduyu tutuyordu. Floransa'nın 15 yıldır kanayan yarası Pisa sonunda diz çökmek üzereydi ve bu kuşatmanın mimarı bizzat Machiavelli'ydi. Ancak zafer sarhoşluğu tehlikelidir. O gün Pisa kapılarından bir fatih gibi girerken aslında kendi sonunun başlangıcına doğru yürüdüğünü henüz bilmiyordu. Çünkü İtalya'da zirveye çıkmak düşüşü sadece daha ölümcül hale getirir. Floransa'nın kuzeyinde taşlar yerinden oynuyordu. Savaşçı Papa II. Julius dua ederek değil, bizzat ordusunun başında kılıç sallayarak Bologna'yı ele geçirmişti. Machiavelli, Papa'nın bu cüretkar tavrına ve kararlılığına hayran kaldı. Bir din adamının savaş meydanındaki bu başarısı, onun yıllardır savunduğu tezi doğruluyordu. Cesaret ve güç, diplomasinin en büyük tamamlayıcısıydı. Bu ilhamla Floransa'ya dönen Machiavelli, yılın geri kalanını hayatının projesine adadı. Floransa'nın kendi öz evlatlarından oluşan yurttaş milisleri. 6 Aralık'ta Büyük Konsey'e sunduğu yasa tasarısı kabul edildi. Artık sadece bir diplomat değil, operasyonel bir komutandı. Askeri geçmişi olmamasına rağmen örgütlenme konusundaki dehası sayesinde 5000 kişilik bir kuvveti kısa sürede organize etti. Pisa kırsalına yapılan ilk baskınlar bu yeni ordunun ayak sesleriydi. Ancak dışarıda sular durulmuyordu. 1507'de Kutsal Roma İmparatoru 1. Maximilian'ın İtalya'yı işgal edeceği söylentileri yayıldı. Machiavelli apar topar Tirol'e, Bolzano'ya gönderildi. Ancak bu diplomatik görev tam bir kör dövüşüne döndü. İmparator para istiyor, Floransa ise Pisa'ya karşı askeri destek talep ediyordu. İki taraf da birbirine güvenmedi. Müzakereler başarısız oldu. Fakat bazen başarısızlık gizli bir nimettir. İmparator öfkeyle Venedik'e savaş açtı ve ağır bir yenilgi alarak İtalya'dan çekildi. Floransa yanlış ata oynamaktan ve pahalı bir hatadan kıl payı kurtulmuştu. Machiavelli rahat bir nefes alarak 1508 yazında eve döndü ve yarım kalan işine, Pisa kuşatmasına odaklandı. Soderini yönetimini ikna ederek milislerini harekete geçirdi. Stratejisi basitti ama acımasızdı. Pisa'nın hasadını yok etmek ve şehri açlığa mahkum etmek. Kasım ayına gelindiğinde Pisa'nın erzak depoları boşalmış, direniş kırılmaya başlamıştı. Uluslararası arenada ise kartlar yeniden dağıtılıyordu. Avrupa'nın devleri, Papa, Fransa Kralı,
İmparator ve İspanya kralı Venedik'e karşı Cambrai Birliği'ni kurmuştu. Floransa bu kaotik ortamda Fransa ve İspanya'ya yüklü ödemeler yaparak Pisa konusunda onların desteğini ya da en azından sessizliğini satın aldı. Artık Machiavelli'nin önünde hiçbir engel kalmamıştı. 1509 baharında ordu kampları arasında mekik dokuyarak lojistiği bizzat yönetti. Ve beklenen an geldi. 20 Mayıs'ta Pisalılar teslim bayrağını çekti. 8 Haziran 1509. Bu tarih Machiavelli'nin kariyerinin zirvesiydi. 15 yıllık utanç verici bir savaşın ardından kendi kurduğu milislerin başında Pisa'ya giriyordu. Bu zafer, hamisi Piero Soderini'nin iktidarını da perçinlemiş gibi görünüyordu. Ancak siyaset nankördür. Zaferin gölgesinde eski bir düşman sessizce güçleniyordu. Sürgündeki Medici ailesinin yeni lideri Kardinal Giovanni de Medici sabırla zamanını bekliyordu. Üstelik Cambrai Birliği'nin zaferleri kısa sürdü. Venedik toparlanıp karşı saldırıya geçince ittifak çatırdamaya başladı. Papa II. Julius hedeflerine ulaştıktan sonra taraf değiştirmeye karar verdi. Kuzey İtalya'da Venedik'ten çok artık Fransızların gücünden korkuyordu. Şubat 1510'da Papa'nın Venedik ile anlaşıp Fransa'ya sırt çevirmesi, Floransa için bir felaket senaryosuydu. Çünkü Papa, Medici ailesini yanına çekmişti. Floransa şimdi iki dev arasında sıkışıp kalmıştı. Machiavelli, imkansız bir görevle Fransa'ya gönderildi. Kral Louis'i Papa ile savaşa girmemeye ve ittifakı bozmamaya ikna etmek. Ancak savaş baltaları çoktan çıkarılmıştı ve Machiavelli'nin diplomatik yeteneği bile yaklaşan fırtınayı durdurmaya yetmeyecekti. Machiavelli'nin zekası Floransa'yı defalarca ipten almıştı. Ama bu kez rakibi düşman orduları değil, kendi ülkesinin yanlış politikaları ve talihsizlikti. 1511 yazında Fransa Kralı Louis, Papa'yı devirmek için çılgınca bir plan yaptı. Pisa'da bir kilise konseyi toplamak. Machiavelli'nin tüm uyarılarına rağmen kral ısrar etti. Bu inat, Papa II. Julius'u öfkeden deliye döndürdü ve Papa, Fransa'ya karşı kutsal ittifakı kurarak Floransa'yı doğrudan hedef tahtasına oturttu. 11 Nisan 1512'de Fransız ordusu Ravenna'da papalık güçlerini yendiğinde Floransa'da bayram havası esti. Hatta savaşta papalık temsilcisi Giovanni de Medici esir düşünce Medici tehdidi sonsuza dek bitmiş gibi göründü. Ancak savaşın gerçek yüzü aldatıcıdır. Fransızlar zafer sarhoşluğu yaşarken kutsal ittifak orduları karşı saldırıya geçti ve Fransızları İtalya'dan sildi süpürdü. Floransa artık yapayalnızdı. Machiavelli, kendi kurduğu milislerle şehri savunmaya çalışsa da profesyonel İspanyol ordusu karşısında köylü askerlerin şansı yoktu. Ağustos sonunda Adalet Sancaktarı Soderini istifa etti ve sürgüne kaçtı. 1 Eylül'de Giuliano de Medici 18 yıl sonra şehre geri döndü. Machiavelli için kabus dolu günler başlamıştı. Siyasi konumunu korumak için çaresizce Medicileri öven yazılar yazdı ama nafile. 7 Kasım'da görevden alındı. Asıl darbe ise Şubat 1513'te geldi. Medici ailesine karşı bir komplo planında adı geçtiği gerekçesiyle tutuklandı. Floransa zindanlarında işkence gördü. Soğuk taş duvarlar arasında idamını bekledi. Kaderin bir cilvesi olarak onu hapse attıran ailenin yükselişi, aynı zamanda kurtuluşu oldu. Papa II. Julius ölünce yerine Kardinal Giovanni de Medici seçildi ve Leo II adını aldı. Medici ailesi bu zaferi kutlamak için genel af ilan etti ve Machiavelli 11 Mart'ta serbest kaldı. Ancak özgürlüğü buruktu. İşsiz, beş parasız ve itibarını kaybetmişti. Şehrin güneyindeki mütevazı çiftliğine çekilmek zorunda kaldı. Gündüzleri tarla işleriyle uğraşıyor, akşamları ise çalışma odasına kapanıp eski dostu Francesco Vettori'ye mektuplar yazıyordu. İşte o yalnız gecelerde çiftlik evinin loş ışığında dünya siyaset tarihini değiştirecek o kısa kitabı kaleme almaya başladı. Machiavelli bu kitabı sadece bir siyaset felsefesi eseri olarak değil, aynı zamanda Medicilere sunulacak bir iş başvurusu olarak tasarlamıştı.
Kitapta klasik dönemin erdemli prens idealini yerle bir etti. Ona göre bir lider sevilmektense korkulmalıydı. İktidarı korumak için gerektiğinde acımasız olmalı, ahlakı bir kenara bırakabilmeliydi. Örnek gösterdiği model ise ilginçti. Bir zamanlar düşmanı olan acımasız Cesare Borgia. Kitabı Medicilerin genç lideri Lorenzo de Piero'ya ithaf etmeyi umdu. Ancak Roma'dan gelen haberler ümit kırıcıydı. Medici ailesi ona hala güvenmiyordu. Kitabı ne okundu ne de ona bir görev verildi. Machiavelli tarihin en büyük siyaset kitabını yazmış ama kendi siyasi kariyerini kurtaramamıştı. Yine de zekası hala keskindi. 1514'ün sonunda Papa'nın kuzeni Kardinal Giulio de Medici ondan Fransa ve İspanya arasındaki savaşta kimi desteklemeleri gerektiğine dair fikir istedi. Machiavelli riskli ama doğru bir tahminle Fransa'yı işaret etti. Bu tavsiye Papa tarafından beğenildi ve Machiavelli için kapı aralanmış oldu. 1515'te Fransa'nın yeni kralı 1. Francis, İtalya'yı tekrar işgal ettiğinde Machiavelli'nin öngörüsü doğrulandı. Marignano Savaşı'nda Fransızlar büyük bir zafer kazandı. Bu yeni dengede Floransa milislerinin komutasını devralan genç Lorenzo de Medici, Machiavelli'den tavsiye istedi. Yıllardır beklediği an gelmişti. Machiavelli'nin fikirleri yeniden değer görmeye başlıyordu. Ocak 1516'da Machiavelli hayatının en büyük kumarını oynadı. Yılların birikimini, acı tecrübelerini ve siyasetin karanlık sırlarını damıttığı başyapıtı. Prensi özenle ciltletip Lorenzo de Medici'ye sundu. Beklentisi büyüktü. Bu kitap onun Floransa siyasetine dönüş bileti olacaktı. Ancak Palazzo Medici'de karşılaştığı sahne gururunu ayaklar altına aldı. Genç Lorenzo kendisine hediye edilen bir çift av köpeğiyle o kadar meşguldü ki Machiavelli'nin kitabına şöyle bir göz atıp kenara attı. Bu umursamazlık Machiavelli'nin içindeki son umut kırıntısını da yok etti. Öfkeyle saraydan ayrılırken Medici ailesiyle bir daha asla işi olmayacağına dair kendine yeminler etti. Hatta içten içe onların yok oluşunu dilemeye başladı. Siyasi kariyeri fiilen bitmişti. Artık o istenmeyen adamdı. Yaralı bir aslan gibi köşesine çekilen Machiavelli, teselliyi Orti Oricellari bahçelerinde buluşan entelektüeller grubunda buldu. Bu bahçeler onun için bir sığınak ve fikirlerini bileyebileceği bir atölye oldu. Burada hayal kırıklığını edebiyata döktü. Ama kalemi en çok Mandragola adlı komedi oyununda sivrildi. Yüzeyde evli bir kadını baştan çıkarmaya çalışan kurnaz bir gencin hikayesi gibi görünen bu oyun aslında Floransa toplumuna ve Medicilere atılmış sert bir tokattı. Oyundaki ahlaksızlık, yalan ve hile, Floransa'nın yozlaşmış ruhunun ve Medici yönetimiyle olan kısır ilişkisinin alegorisiydi. Bu kez amacı bir prensin gözüne girmek değil, gerçeği haykırmaktı. "Şehirler," diyordu Machiavelli, "ancak özgür olduklarında büyürler. Tiranlık başladığı anda çöküş kaçınılmazdır." Ona göre özgürlük sadece baskıdan kurtulmak değil, vatandaşların ortak iyiliği her şeyin üstünde tutmasıydı. Ancak Floransa bu erdemli ruhtan ve onu yönetecek liderden yoksundu. Kaderin ironisine bakın ki Machiavelli tam da Medicilerden tamamen vazgeçmişken tarih ona bir kapı daha araladı. Mayıs 1519'da kendisine Prens kitabını okumaya bile tenezzül etmeyen genç Lorenzo de Medici öldü. Şehrin yönetimi Papa'nın kuzeni Kardinal Giulio de Medici'ye geçti. Kardinal Giulio seleflerinden farklıydı. Şehirdeki kutuplaşmayı bitirmek, anayasayı reforme etmek ve daha geniş katılımlı bir yönetim kurmak istiyordu. Bu ılımlı hava, Machiavelli'nin küllenen umutlarını yeniden alevlendirdi. Yemini bozulmuş, hırsı geri gelmişti. Kalemini bir kez daha bu yeni yönetime hizmet etmek ve kaybettiği itibarını geri kazanmak için bilemeye başladı. 1519 yılına girildiğinde dünya haritası üzerinde korkutucu bir değişim yaşandı. Kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm yollar tek bir isme çıkıyordu. Genç bir kral, tarihin gördüğü en büyük imparatorluklardan birinin tahtına oturmuş ve İtalya bir anda devasa bir kafese dönüşmüştü.
Bu kafesin içinde yıllardır köşeye atılmış, zekasıyla lanetlenmiş bir adam, özgürlüğü için son bir kumar oynamaya hazırlanıyordu. Elinde barışa dair bir plan değil, savaşa dair bir kitap vardı. Niccolo Machiavelli, kendisini mahveden ailenin kapısını bu kez onları nasıl daha güçlü kılacağını anlatmak için çalıyordu. Ocak 1519'da İmparator Maximilian'ın ölümü Avrupa'daki tüm dengeleri alt üst etti. Yerine geçen torunu Charles zaten İspanya kralıydı. Şimdi buna Kutsal Roma İmparatorluğu tacını, Napoli ve Sicilya krallıklarını da eklemişti. Floransa ve papalık devletleri bir anda Charles'ın devasa imparatorluğunun kıskacında kaldı. Kuzeyde imparatorluk, güneyde İspanyol orduları. Papa Leo X, bu yeni dev karşısında Fransa Kralı Francis ile anlaşamayınca tarafını seçmek zorunda kaldı. İtalya kaçınılmaz bir savaşa sürükleniyor, Floransa ise ateş hattında kalıyordu. Bu kaos Machiavelli için bir fırsattı. Siyasi arenaya dönmek için Kardinal Giulio de Medici'nin gözüne girmesi gerekiyordu. Kasım ayında kalemini bu kez bir silah gibi kullanarak Savaş Sanatı, Dell'arte della Guerra adlı eserini yazmaya başladı. Machiavelli bu kitapta paralı asker komutanı Fabrizio Colonna'nın ağzından konuşuyor, savaşın hem teorisini hem de pratiğini yeniden kurguluyordu. Yıllardır savunduğu tezlerin arkasındaydı. Bir devletin özgürlüğünü koruyacak yegane güç, parayla tutulan sadakatsiz askerler değil, kendi yurttaşlarından oluşan milislerdir. Bu, aynı zamanda Soderini döneminde kurduğu ve başarısızlıkla suçlanan milis örgütlenmesinin de bir savunmasıydı. Ancak Machiavelli sadece geçmişi savunmakla kalmadı. Geleceği de öngördü. Kitabında ateşli silahların ve topçuluğun savaş alanını nasıl değiştirdiğini analiz etti. Klasik kalelerin artık işe yaramadığını savunarak top ateşine dayanıklı, geometrik ve yıldız biçimli yeni tahkimatların gerekliliğini vurguladı. Kehanetin etti. Bu yeni savaş sanatını ve teknolojiyi ustaca kullanan devlet tüm İtalya'yı fethedecekti. Hamlesi işe yaradı. Kitabı Medici ailesinin yakın dostu Lorenzo Strozzi'ye ithaf etmesi ona kapıları açtı. Mart 1520'de Kardinal Giulio ile bir görüşme ayarlandı. Kardinal, Machiavelli'nin zekasından o kadar etkilendi ki Papa Leo'ya bir tavsiye mektubu yazdı. Ve beklenen an geldi. Papa, lanetli Machiavelli'ye ikinci bir şans vermeyi kabul etti. Nisan 1520'de ona resmi bir görev verildi. Floransa devletinin tarihini yazmak. Ancak sözleşme imzalanmadan önce sadakatini kanıtlaması için bazı ufak diplomatik görevlerde denendi. Performansı kusursuzdu. Güven kazanan Machiavelli'den Kardinal Giulio için çok daha hassas bir çalışma istendi. Anayasal reform önerileri. Machiavelli hazırladığı raporda Floransa'nın geçmişini analiz etti ve şehrin ruhunun cumhuriyete uygun olduğunu savundu. Ancak Medici otoritesini sarsmadan bunu nasıl yapabilirdi? Çözümü diyane bir denge oyunuydu. Signoria Meclisi'ni kaldırmayı, yerine Papa tarafından atanan 65 kişilik bir üst kurul ve orta sınıfı temsil eden 200 kişilik bir konsey kurmayı önerdi. Halkı memnun etmek için Büyük Konseyi yeniden canlandırmayı teklif etse de iplerin kopmaması için yargı ve orduyu doğrudan Papa'nın ve kardinalin kontrolüne bıraktı. Önerileri o dönem için fazla radikal bulunup uygulanmasa da Medici ailesinin ona olan güveni tazelenmişti. 1521 Ocak ayına gelindiğinde beklenen fırtına koptu. Fransa Kralı 1. Francis'la İmparator 5. Charles arasında savaş patlak verdi. Papa, Charles'la ittifak yaparak Fransızları Milano'dan atmak ve Floransa'daki Medici iktidarını sağlama almak için harekete geçti. Machiavelli, bu büyük savaşta önemli bir diplomatik rol oynamayı, krallarla masaya oturmayı umuyordu. Ancak kaderin cilvesi ondan Fransisken tarikatı içindeki yerel bir anlaşmazlığı çözmesini istedi. Büyük stratejist, keşişlerin kavgasını ayırmakla görevlendirilmişti. Yine de Papa'nın otoritesini kullanarak bu küçük krizi başarıyla yönetti. Dışarıdaysa Fransız ve Papalık İmparatorluk orduları birbirine girmek üzereydi. Machiavelli, Savaş Sanatı kitabını
tam da bu belirsizlik ortamında yayımladı ve dönemin en güçlü isimlerine gönderdi. Artık kişisel bir siyasi hırsı kalmamış gibi görünse de amacı başkaydı. Yazdığı doğruların yaklaşan büyük yangında uygulanmasını sağlamak. Tarih bazen kazananları yazar, bazen de kaybedenlerin kaleminden dökülenleri ebedi kılar. Niccolo Machiavelli, ömrünün sonbaharında onu dışlayan şehre ve soya ismini kanıtlamak için son bir şans arıyordu. Ancak kalemini mürekkep yerine yine kan ve ihanet dolu bir döneme daldıracaktı. Tam başardım dediği anda kaderin masaya sürdüğü yeni kartlar sadece Floransa'nın değil, tüm Avrupa'nın haritasını değiştirecekti. Bir yanda çöken imparatorluklar, diğer yanda genç bir aşığın peşinde koşan yaşlı bir dahi. İtalya'nın kaderi bir kez daha pamuk ipliğine bağlıydı. 1521 yılının sonlarına doğru İtalya'da rüzgar yön değiştirdi. Fransız ordusu dağılıyor, Milano halkı isyan ederek işgalcileri topraklarından söküp atıyordu. Ancak Floransa için asıl deprem savaş meydanında değil, Vatikan'da yaşandı. Bir Aralık'ta Papa Leo II'nin ölümü Medici ailesinin şehir üzerindeki mutlak otoritesini bir anda sarstı. Bu güç boşluğu eski hesapların yeniden açılmasına neden oldu. Sürgündeki Kardinal Francesco Soderini, Fransız desteğini arkasına alarak kardeşi Piero'yu yeniden iktidara getirmek için karanlık bir plan hazırladı. Machiavelli burada zorlu bir sınavla karşı karşıyaydı. Soderini ailesi eski dostlarıydı. Ancak o, siyasi gerçekçiliğinden ödün vermedi. Duygularını bir kenara bırakıp Medici ailesini desteklemeye devam etti. Hatta anayasal reform önerilerini yineleyerek krizi fırsata çevirmeye çalıştı. Kardinal Giulio de Medici, değişen dengeler karşısında Machiavelli'nin fikirlerine sıcak bakmaya başlamıştı. Ancak tarih planlardan daha hızlı ilerliyordu. Soderinilerin kardinale yönelik suikast girişimi ortaya çıkarıldı ve darbe Nisan 1522'de başarısız oldu. Komplonun çöküşü ve ardından Piero Soderini'nin ölümü Medici iktidarını perçinledi ama Machiavelli için bedeli ağır oldu. Orti Oricellari bahçelerindeki entelektüel dostlarının çoğu ya sürgüne gönderildi ya da susturuldu. Üstüne bir de kardeşi Totto'nun ölümü eklenince Machiavelli derin bir yalnızlığa gömüldü. 1523 Eylül'ünde Vatikan'dan yükselen beyaz duman Machiavelli için yeni bir umut ışığıydı. Hamisi Kardinal Giulio de Medici, Papa 7. Clement adıyla tahta çıkmıştı. Ancak Clement'in kucağında bulduğu miras, iflas etmiş bir hazine ve bitmek bilmeyen bir savaştı. İmparatorluk orduları Fransızları Alplerin ötesine sürerken Papa dikkatini tekrar Floransa'ya verdi ve şehri yönetmeleri için gayrimeşru kuzenleri Ippolito ve Alessandro'yu gönderdi. Şehirde suların durulduğu bu dönemde Machiavelli'nin hayatına beklenmedik bir renk geldi. Barbera Salutati. Kendisinden yaşça küçük bu şarkıcıyla yaşadığı tutkulu ilişki ona gençlik enerjisini geri vermişti. Hatta bu durumu tiye alarak genç bir kızın peşinde koşan yaşlı bir adamı anlatan Clizia oyununu yazdı. 1525'te sahnelenen oyun büyük bir başarı kazandı. Machiavelli kendi trajedisinden bile bir komedi çıkarmayı başarmıştı. Aynı yılın Mart ayında Machiavelli asıl büyük eserini Floransa tarihini tamamlayıp Papa'ya sundu. Bu eser basit bir kronoloji değildi. Batı Roma'nın çöküşünden muhteşem Lorenzo'nun ölümüne kadar uzanan 1000 yıllık bir destandı. Satır aralarında Medici ailesine hayati bir ders veriyordu. Tiranlıktan kaçının, yönetimi tabana yayın. Ona göre hizipler arası çatışma devleti çürütüyor, dışlama politikası ise düşman yaratıyordu. Eğer Mediciler şehri bir arada tutmak istiyorsa tüm sınıfların çıkarlarını dengelemek zorundaydı. Ancak Machiavelli kitabını sunarken Avrupa tarihinin en büyük kırılma noktalarından biri yaşanıyordu. 24 Şubat 1525'te Pavia Muharebesi'nde imparatorluk ordusu Fransızları ezici bir yenilgiye uğrattı. Fransa kralı Berger Francis esir düştü. Savaşın sonlarında Fransa tarafına geçen Papa Clement için bu tam bir felaketti. İmparator 5. Charles'ın talepleri acımasızdı. Floransa, Siena ve Lucca'nın imparatorluk yönetimine devri. Papa köşeye sıkışmıştı. Ordusu yoktu ama savaş kapıdaydı.
Machiavelli bu umutsuzluk anında bir kez daha sahneye çıktı. Papa'ya sunduğu çözüm tanıdıktı. Romanya'da acilen bir yurttaş milis gücü kurulmalıydı. Papa fikri onaylasa da Machiavelli bölgeye gittiğinde acı gerçekle yüzleşti. Planı uygulayacak zaman ve kaynak kalmamıştı. 1526'nın başında Fransa ve İspanya arasında bir antlaşma imzalansa da Kral Francis serbest kalır kalmaz sözünden döndü. Barış sadece bir sonraki savaşa kadar süren kısa bir nefes alıştı ve Machiavelli yaklaşan fırtınanın tam ortasında kalacaktı. 6 Mayıs 1527. Tarih kitaplarına Sack of Rome, Roma'nın yağmalanması olarak geçen o kara gün. İmparatorluk ordusu ebedi şehire girdi ve Roma'yı yerle bir etti. Bu haberin şokuyla Floransa'da da ipler koptu. 16 Mayıs'ta Medici ailesi şehirden kovuldu ve Cumhuriyet yeniden ilan edildi. Machiavelli Floransa'ya döndüğünde kalbi sevinçle doluydu. Ömrünü adadığı Cumhuriyet geri gelmişti ve o eski görevine dönmeyi umuyordu. Ancak kaderin ona hazırladığı son şaka çok acımasızdı. Yeni yönetim onu Medici işbirlikçisi olarak gördü ve dışladı. Cumhuriyetçi idealleri uğruna pragmatik davranıp Medicilerle çalışması şimdi onun sonunu getirmişti. Bu reddedilişin yarattığı hayal kırıklığı ve yılların yorgunluğu bedenini iflas ettirdi. 21 Haziran 1527'de 58 yaşında hayata veda etti. Bedeni bugün Floransa'daki Santa Croce Kilisesi'nde Galileo ve Michelangelo gibi devlerle yan yana yatmaktadır. Niccolo Machiavelli, hayatını kaos içindeki İtalya'da ülkesinin istikrarına adamış bir vatanseverdi. Kalbi her zaman Cumhuriyet'ten yana olsa da şehrinin refahı için şeytanla bile masaya oturmaya hazırdı. Diplomat olarak edindiği o keskin, filtresiz ve acımasız içgörüler onu yüzyıllar boyunca tartışılan bir figür haline getirdi. Kimine göre o tiranların başucu kitabı, prensin yazarı, amaca giden her yol mübahtır diyen karanlık bir zihindi. Machiavellist terimi manipülasyon ve hileyle eş anlamlı hale gelerek sözlüklere girdi. Ancak madalyonun diğer yüzünde söylevleri yazan, halkın özgürlüğünü ve yasaların üstünlüğünü savunan, Mandragola gibi komedilerle toplumun ikiyüzlülüğünü hicveden parlak bir edebiyatçı ve tutkulu bir cumhuriyetçi vardı. Peki sizce gerçek Niccolo Machiavelli kimdi? Tarihin ona yapıştırdığı karanlık ve manipülatif akıl hocası etiketini hak ediyor mu? Yoksa o sadece insanların duymak istemediği acı gerçekleri yüzlerine haykıran, tek derdi güçlü ve özgür bir devlet yaratmak olan bir realist miydi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.